size doğru kayak ayakkabı seçimini anlatacağım. Kayak deyince aklımıza ilk kayak ayakkabısı gelmiyor aslında. Aklımıza ilk kayak geliyor. Ama kayak, bağlama, kayak ayakkabısı sistemi içerisinde ve hatta artık kıyafetlerimizi de bunun içine koyup komple pakete baktığımızda bizim hayatımızı zindan edebilecek veya cennete çevirebilecek şey kayak ayakkabısının kendisi. Kayak ayakkabısı, biliyorum ki kayak yapanlar gülümsüyorlardır şu anda diye tahmin ediyorum. Kayak ayakkabısı hakikaten de zor bir konu. Yani iyi bir kayakçı için bile zor bir konu. Bir mont seçmek, bir eldiven seçmek, hatta kayağın kendisini seçmek kayak ayakkabısına göre çok daha kolay. Çünkü kilonuz belli, seviyeniz belli. Size önerilen kayak, artık orada modellere gidiyorsunuz. Ama burada modeli seçtikten sonra bile doğru numarayı almak hakikaten ciddi bir iş. Şimdi elimden geldiğince bunu uzaktan yapmak, bir videoda anlatabilmek. Ben şöyle yapacağım. Size ana kuralları anlatacağım ama kayak ayakkabısı şiddetle öneriyorum ki mağazada teknik bir personelle birlikte denenerek alınması gereken bir şey. Yani bu online satın alınabilecek bir şey olduğuna ben en azından kendim inanmıyorum. Çok riskli buluyorum bunu. Şimdi yine notlarım var. Ara ara notlarıma bakacağım bir şey atlamamak için. Çünkü 3-5 tane maddemiz var önemli, üzerinden geçmemiz gereken. İlk kayak ayakkabılarının üzerindeki detaylara girmeden önce, işte üzerlerindeki flex index dediğimiz en önemli maddelerden bir tanesi esneklik. Ayakkabının esnekliği, bileğin esnekliği. Ayakkabının tabanının genişliği gibi konulara girmeden önce ben ana felsefeyi anlatmam lazım. Şu kayak ayakkabısı ne yapmaya çalışıyor? Kayağımız var. Kayağımızın üzerinde de kayak ayakkabımız biliyorsunuz burundan ve topuktan bağlı. Şu şekilde sabit. Bunun içinde de bacağımız var. Dolayısıyla aşağısının sabit olduğunu düşünürsek bacak içeride sabit değil ama. Bacak içeride şu şekilde hareket ediyor. Ve ayakkabının kısacası ayağınızı ve bileğinizi ne kadar kavradığı, ne kadar boşluk arada kalmadığı, sizin ne kadar performans göstereceğinizi belirliyor aslında. Hikaye çok basit. Yani ben hep şu örneği veririm mağazalarda anlatırken. Hatta karşımdakine derim ki elinizi yumruk yapın. Yapar. Şöyle getiririm. Bu da derim kayak ayakkabınız. Şimdi siz derim kayağın üzerindesiniz şu şekilde. Aşağıda bu elim şu anda kayak ayakkabısı daha doğrusu. O da kayağın üzerinde sabit. Esneme şansı yok. Burundan ve kuyruktan kelepçeli. Siz derim yaptığınız her hareket, her oynattığınız, yaptığınız her basınç, verdiğiniz her güç bacağınıza ve ayağınıza kayağın hareketini belirliyor. Sola gitmesini, sağa gitmesini, durmasını, hızlanmasını. Eğer diyorum bu kayak ayakkabınızsa ve ayağınızı sardı ama yeteri kadar sarmadı, boşluklar bıraktı. Ve düşünün bakın, ben ayağımı hareket ettiriyorum ama ayakkabı sabit, ayakkabı hareket etmiyor. Ne olur? Arabanın direksiyonunda, araba kullanıyorsunuz, spor bir otomobil, virajlı bir yola girdiniz. Siz direksiyonu hareket ettiriyorsunuz ama arada boşluk var, şuradan sonra tekerlekler alıyor. Ne olur? Konforu kaybedersiniz. Yani bir de anında hiç boşluk olmayan bir direksiyon düşünün. Tık tık her yaptığınız hareketi arabanın direksiyonunda hissedebildiğinizi, lastiklerde hissedebildiğinizi, en ufacık reaksiyonunuzun tekerleklere aktarıldığını düşünün. Şimdi olması gereken o ama bakın burada boşluk var. Ayakkabı bol, geniş, rahat bir ayakkabı. O yüzden ben yaptığım hareketlerimi bu şekilde arada kaybediyorum. Ama tam tersini düşünelim şimdi. Gerçekten saran, klipsleri her tarafından kapatımı tam ayağıma göre olan bir ayakkabı düşünelim. Yaptığım her hareketi ayakkabıda hissediyorsun. Bu ne demek? Kayağa. Yaptığım her hareket hiçbir kayıp olmadan kayağa yansıtılıyor. Bu neye sebep oluyor? Bir, reaksiyonlarımın anında kara aktarılmasına sebep oluyor. Kayak ayakkabısını oradan bağlamayı, oradan kayağa, oradan yere, zemine, kara. İki, benim daha az yorulmama sebep oluyor. Çünkü öbür türlü boşlukta sürekli enerji kaybı var. Burada enerji kaybını da engellemiş oluyoruz. İki tane konu. Dolayısıyla kayak ayakkabısındaki bir kere en önemli kural kayak ayakkabısının ayağınıza göre olması, ayağınıza tam olması ve ayağınızı her noktadan tam olarak sarması. İşte burada çok önemli ve işte o zindan bölümüne geliyor. Yani kayak ayakkabısı hayatınızı nasıl zindana çevirir? Siz gidiyorsunuz, ayağınıza göre bir ayakkabı alıyorsunuz ve tam alıyorsunuz. Almanız gerektiği gibi. Fakat ayakkabı bir noktadan, şu parmağımın olduğu nokta, şuradan böyle bir basınç yapmaya başlıyor. Ve bunu
Mağazada fark etmeyebilirsiniz bazen. 5 dakikada 10 dakikada ama şuradan şöyle hafif hafif basıyor. Bu ağrı kemiğe ve ayağın herhangi bir yerine basan şu küçük bir baskı, bir noktadan gelen baskı olmaması gereken. Bunu hissettiğiniz anda o ayakkabıda problem var demektir. Başka bir model deneyebilirsiniz, başka bir numara deneyebilirsiniz. Ama böyle herhangi bir noktadan basınç hissetmiyorum. Tek bir noktadan basınç hissetmeyeceğiz. Bunu yapmak için de ben şöyle bir öneri söylüyorum her zaman mağazalarda. CPX'lere geldiğinizde diyelim ki bir danışman arkadaşımız size yardım ediyor. Kayak ayakkabısını giydiniz. Şunu çok rahatlıkla diyebilirsiniz. Ben bu ayakkabıyı alıyorum. Evimde 1 saat, 1,5 saat ki ben bunu şiddetle öneriyorum. Televizyon seyrederken, otururken, mutfağa gidip gelirken klipslerini bağlayacağım. Oturacağım. Evin içinde 1,5 saat bu ayakkabıyla dolaşacağım. 1,5 saatin sonunda bu ayakkabı sizin ayağınızı vurmuyorsa, herhangi bir noktadan basınç yapmıyorsa güvendesiniz. Artık bu ayakkabı sizin ayağınızı vurmayacak demektir. Ama bunu lütfen dağa gitmeden yapın. Çünkü dağda artık iş işten geçmiş olacak. Artık kayağa çıkmış olacaksınız. Hayatınız zindan olmuş olacak. Kayak ayakkabınız mundar olmuş olacak. O yüzden lütfen bunu gitmeden, o yüzden son gün yapmayın kayak ayakkabısı alışverişinizi, daha önceden yapın. Burası çok önemliydi, o yüzden üstünde basa basa durdum, uzun uzun durdum. Diğer konulardan bir tanesi, şimdi bu ana şeyi anladık. Ayağınızı çok iyi saracak. Ayakkabının bir de sertlikleri var, bakın. Burada mesela Mission 60 demiş. Burada, bakın, Alias 120 demiş. Şimdi bu rakamlar ne? 2 tane ayakkabı var önünde. Bir tanesi Rossignol, bir tanesi Salomon. Farklı markalar. Birinde 120 diyor, birinde 60 diyor. Şuna bakalım. Bunun üzerine de 120 demiş. Mesela bakın bu da 120'lik bir bot. Bunlar Rossignol'e göre çok sert botlar. Neden Rossignol'e göre dedim? Ne yazık ki arkadaşlar, farklı markalara baktığınızda bu 60'lar, 80'ler, 90'lar, 120'ler ki bunlar flex index diye geçiyor. Botun sertliğini belirliyor. Yani gövdesinin ne kadar esneyebildiğini, gövdenin ne kadar sert olduğunu belirliyor. Bunlar bir standart değil. Yani evet şaşırtıcı bir durum ama standart değil. Yani Rossignol'un 120'si ile Salomon'un 120'si yan yana geldiği zaman ikisi eşit demek değil. Bu Salomon'un kendi kafasına göre belirlediği bir rakam. Bu da Rossignol'un kendi kafasına göre belirlediği bir rakam. Dolayısıyla siz her markayı kendi içinde. Ama en azından şöyle bir şey var. Her markada bu rakam aşağılardan başlıyor 40'lar 50'lerden 120, 130, 140'lara gidiyor. Yukarı çıktıkça bot sertleşiyor. Dolayısıyla siz Salomon alacaksanız Salomon'un kendi içine sertlik değerlerine bakacaksınız. Yukarı çıktıkça Salomon'un en serti 120 ise siz mesela 100 alacaksınız. Kendi içinde değerlendireceksiniz. Aynı şekilde Rossignol de öyle yapacaksınız ve diğer markaları da. Dolayısıyla hani 60, Salomon'unki de 60, Rossignol'unki de 60. İkisi de aynı diyemiyoruz. Bugün böyle bir şey yok. İnşallah kayak üreticileri bir araya gelirler de aynı bağlamalardaki din ayarları gibi burada da bir standardı getirirler. Yani bugüne kadar olmadı ama belki bundan sonra olabilir. Önemli, şimdi bir sertlik diyorduk. Evet sertlik eğer şöyle diyebiliriz. Orta yumuşak botlar her zaman daha konforludur. 40, 50, 60 diyelim bu indeks bölümüne. 70'e kadar diyelim hatta. Bu botlarla yeni başlayanlar çok konforlu kayarlar. Ayaklarında böyle mengenin içine sokulmuş gibi hissetmezler çünkü kayak sporuna yeniler. Kayak ayakkabısına alışık değiller. O yüzden 50'ler 60'ları yeni başlayanlara tavsiye ediyoruz. Yukarılara çıktığımız zaman daha sertleştiği zaman gövdemiz, kayak ayakkabımızın sertleşmesinden bahsediyoruz. Gövdenin sertliğinden. O zaman 80'ler, 70, 80, 90, 100'e kadar buraları da orta seviyeli kayakçılara tavsiye ediyoruz. 100 ve üzerinde yine markalarda değişiyor. Bakın bunlar çok yuvarlak cümleler kullanıyorum. O yüzden çünkü markadan markaya değişiyor. Bir standart yok. Hani şu metreden sonra, şu kadar milimetreden sonra gibi bir standart olmadığı için. Veya ceketlerde ne diyorum? İşte mesela SPX'lerde 10.000 milimetre waterproof seviyesinin, su geçirmezlik seviyesinin altını biz satmıyoruz diyorum mesela. O bir standart çünkü. Ama burada öyle bir standart yok. Dolayısıyla yine tahmini markalara göre 100 yani sert kabul edilecek botlar 100, 110, 120, 130'lara kadar buralarda artık eksper kayakçı, uzman kayakçı, işi çok iyi bilen, kendine çok hakim, bacaklarına çok hakim, kayak ayakkabısına çok alışık. Mesela ben o kadar alışığım ki ben 120-130 flex index ayakkabıları giyiyorum. Çok sert. Bütün gün ayağımda, bazen unutuyorum ayağımda olduğunu. Kafede falan oturuyorum. Klipslerini bazen açmayı unutuyorum falan. Bu alışkanlıkla alakalı biraz. Evet, sertlik konusu bu. Başlangıç, yumuşak ayakkabı. Orta sertlikte, orta seviyeli kayakçı. Uzman kayakçılar sert gövdeli, sert ayakkabılar, çok esnemeyen. Ki hareketlerimiz yine sert süspansiyonlu otomobil gibi yani. Yere, zemine her şeyin, bütün enerjinin maksimumda aktarılması, esnemeden. Hikaye bu. Şimdi yine bir de şöyle
ayak tabanının genişliği var. Kayak ayakkabısının taban genişliği. Bu da 96-90 yine markalarda değişiyor ama 96-97 milimle 104 milim arasında değişiyor. Bakın bu bot mesela sert bir bot fakat 104 milim genişliği var. Aslında bu bir yarış botu olsaydı 97 milim ve 140 sertlik olurdu. Yani hem dar, ayağınız dar içeride bu şekilde, ayağı daha iyi kavrasın diye, hem de bot sert. Şimdi bu biraz daha recreational dediğimiz, yani keyif kayakçısının iyi bir keyif, beni örnek alalım, ben yarışmıyorum, keyif için kayıyorum, sert bir bot istiyorum ama ayağım da içeride daracık olsun istemiyorum. O yüzden bu bota ne yapmış? 104 milim, yani daha geniş, last diyorlar buna. Daha geniş bir tabanlık koymuş içine. Botun içi daha geniş. Mesela taraklı ayağı olan bir insan için de 104 milime gitmesi lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla 106 yok zaten. 102 veya 100 milim veya hele ki 96-97'de taraklı bir ayağın mesela içeride rahat edebilmesi mümkün değil. Bu da yine dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Şurada mesela bu yıllardır yoktu, neden yapmıyorlar diye ben şaşırıyordum. Bakın her şeyi özetlemiş aslında. Flex 120 demiş, Last 104 mm demiş. Sensor Concept, bu Rossier'in kendi bu ayakkabıyla ilgili bir teknolojisi. Ve son geldiğimiz bölümde de zaten şey demiş, bakın burada Custom Fit Liner demiş. O da kayak ayakkabılarının içerisindeki iç bot. Kayak ayakkabıları dış katman ve iç katman diye iki tane katmandan, aynı montlardaki gibi iki tane katmandan oluşuyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle biraz rahatlatalım. Şuraya alalım. Bir çocuk ayakkabısı aldım elime. Bir çocuk ayakkabılarına böyle sertlikler, flex indeksler yok, 104 milimler falan yok. Çünkü çocuklar bu kadar sert kayak yapmıyorlar. O yüzden onların biraz daha basit ayakkabıları. Fiyatları da daha ucuz zaten. Şu şekilde çıkaralım bunu dışarı. Bütün kayak ayakkabıları dışarıdan böyle gözükmeseler de aslında iki tane parçadan oluşurlar. Bir iç bot ve dış bot. Buna liner diyorlar. Aslında şeyde de liner diyorlar. Yani kıyafetlerin içine girdiğimiz ara katmana da liner diyorlar. Dış kabuğun içine giydiğimiz bu dış kabuk. Aynı kıyafetlerdeki gibi. Bu da iç bot. İç botumuzun kalınlığı ve şekli de yine kayak ayakkabısının aslında sertliğini ve performansını belirliyor. Şurada iki tane mesela bakın. Bu yumuşak bir bot. 60 Salomon'un. İçi çok daha yumuşak. Burası daha kalın iç botu. Dolayısıyla daha esnek bir bot. Bu daha sert. Elinizde tuttuğunuz zaman bile kalınlığını bile hissedebiliyorsunuz. Kısacası dış botla cildin bacağın arasındaki mesafeyi azaltmışlar burada. Yani baktığınız zaman aslında ana mantığı anlarsanız siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Ne kadar sertse, cildinizle dış kabuk arasındaki mesafe ne kadar azsa, zemine ne kadar sert basıyorsanız ve bacağınızdaki güç ne kadar arada az malzeme olarak aktarılıyorsa performans o kadar artıyor. Eğer aradaki katman kalınlaşıyorsa, daha yumuşuyorsa, kısacası daha konforlu hale geliyorsa, o zaman ne oluyor? Hareketler daha esnek bir şekilde, daha az, enerji daha az aktarılıyor kayağa ve dolayısıyla zemine. O zaman da konfor artıyor ama performans düşüyor. Yani burada ne yazık ki bir alışveriş var. Performans burada, konfor burada. Performans istiyorsanız konfordan ödün veriyorsunuz. %100 konfor istiyorsanız performanstan ödün veriyorsunuz. O yüzden benim önerim genelde ikisinin ortada buluştuğu, keyif kayakçıysanız ikisinin ortası buluştuğu yerlerde bir ayakkabı satın almanız. Bu da genelde 80 iyi bir kayakçı için 80-100 flex indeksler marka bazında değişmek üzere. Bunun dışında bir de kanting ayarımız var. Önemli ayarlardan bir tanesi fakat her botta olan bir şey değil ve herkesin ihtiyacı olan bir şey değil. Mesela bakın burada bu botumuzda yok kanting ayarı fakat bu botumuzda var. Burada bu özel bir ayar olduğu için burada bunun detaylarına girmeyeceğim. Bunu kanting videomuzda ayrıca istiyorsanız seyredebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone ol, ekstrem ruha dahil ol.